Herkese merhaba. Ben Tansel. Size bugün Helium'da farming yapmayı göstereceğim. Bu farming nedir derseniz bir çeşit hile olan, ya hile de diyorlar, hile değil de diyorlar. Aslında hileye daha yakın bir şey. Ama şöyle yani aynı IP'den yaparsanız hile tarafına giriyor ama farklı IP'lerden kurarsanız daha çok legal oluyor. Hile tarafına girmemiş oluyor. Ama yine de bir banlanma riski az da olsa olabiliyor. Fakat 5 aydır 6 aydır banlanan ve kullanan görmedim. Onu da söyleyeyim. Yani kullanan gördüm, banlanan görmedim. Şimdi bu farming şöyle bir şey. Cihazları gördüğünüz gibi bir odaya koyuyorsunuz. Maksimum 15 cihaz öneririm. Yani maksimum verimlilik için 15 cihaz öneririm. Ama mesela 50 cihaz kurarsanız da banlanma riskiniz olmaz. Çünkü hile mantığının dışına çıkmış oluyor. Maksimum 15 cihaz, minimumda 5-7 cihaz öneririm. Ya 5 cihaz kullananlar da var. Normal kullanımdan daha fazla gelir elde ediyorlar. Gelir genelde ne oluyor derseniz günlük 0.3 ENT, 0.5 ENT. Ya böyle 10-15 cihazda 0.5 ENT cihaz başı gelir gördüm. Onu söyleyebilirim. Ama daha çok cihaz sayısı 3-5 falansa 0.15, 0.30, bazı günler 0 çekebiliyor. Çünkü cihaz sayısı ne kadar yüksekse beacon atma şansı o kadar fazla oluyor. Yani mesela birinci gün hiçbir cihaz beacon atmayabilir. 3 cihaz varsa, yani 3 cihaz varsa o üçünün de beacon atmama şansı daha yüksek. Ama 15 cihaz varsa aralarından bir tanesi illaki beacon atacaktır veya hepsi aynı anda da atabilir. Bu da geliri önemli ölçüde etkiliyor. Ve zaten şimdi herkes buna geçmeye başladı. İşte böyle kurulum yapıyorlar ya da ne bileyim farklı incelikleri falan var. Bunu anlatacağım, kurulumunu anlatacağım. İlk önce şuradan başlayalım. Cihazları böyle kuruyorlar. Yani siz 15 tane yapın. Hatta ya 200-300 taneyle yapan da var. Bunu biliyorum. Onların banlanma riski bana göre yok. Ama her zaman bir risk vardır. Onu da söyleyeyim. Riskinizi kendiniz alın. Şimdi cihazları böyle kuruyorlar ki siz 1 metre aralıklı kurun. Onu da anlatacağım. Cihazları 1 metre aralıklı kurun. Yani her cihaz arası 1 metre olsun. İnternet ve güç verin cihazlara. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi cihazların anteni yok. Bu zararlı bir şey söyleyeyim. Cihazı böyle çalıştırırsanız çalışır. Fakat 2 haftaya LoRa modülünüz bozulur. Yani siz daha maliyetinizin, ya şöyle diyeyim, siz daha 500 lira kazanmadan 3000 lira zarar edersiniz. Çünkü LoRa modülü gerçekten bozuluyor bu şekilde. Cihazların ucuna bir şey takmak zorundasınız. Bir de böyle çalıştırırsanız ban riskiniz bir 500 artıyor. Çünkü böyle çalıştırdığınızda Helium app uygulamasında no attention diye bir uyarı gidiyor. Yani anten yok diye bir uyarı düşüyor. Bu şekilde böyle bir uyarı düşünce de daha belirgin oluyorsunuz. Ama böyle dirençler var. Bu dirençler sinyali güçsüzleştiriyor. Yani 1 metre ötedeki cihazı sanki 10 kilometre öteden duyuruyormuş gibi gösteriyor. Bu dirençlerde de dikkat etmeniz gereken şey bu ucunun kısa olması. Bu uç ne kadar uzun olursa cihazın sinyali o kadar güçlü olacağı için DBI değeri fazla olacaktır. Bu da invalide düşürecektir gelen sinyalleri. Bu dirençlerle dikkat etmemiz gereken şey direncin ucunun kısa olması ve direncin değeri. Bunlara dikkat ediyoruz burada. Bu direnci ben satıyorum. Bunun için aşağıda açıklama kısmında Telegram grubum var. Hatta teknik destek de veriyorum bu kurulumlar hakkında detaylı bir şekilde. Yani sistemi benden alırsanız işte direnci var bu sistemin. Başka şöyle de bir sistem var. Bunu da anlatacağım. Bu sistemi komple benden alırsanız farmda yani kurulum hakkında detaylı bilgi veriyorum. Direnci anteni bu şekilde taktıktan sonra Helium sisteminde artık bir antenle çalışıyor gözüküyor cihaz. O yüzden no attention uyarısı almıyoruz. Bu şekilde sisteme düşen bir logomuz da olmuyor. Şöyle bir şey var. Bunun yerine DBI düşürücü kullananlar da var. Onunla test ettik. Yeterli kadar verimli olmuyor. Yani DBI düşürücü yerine direnç çok daha uzun süre performansta çok daha verimli oluyor. Aklınızda bulunsun. Benim önerim her zaman direnç hakkında, yani dirençten yana. Şimdi diğer fotoğrafa geçtiğimizde böyle bir cihaz var. Bu cihazın üzerinde oynamalar da yapıyorsunuz. Çünkü Helium için yapılmış bir cihaz değil bu. Optimize ediyorsunuz. Şimdi bu cihazın mantığı, 2 tane anten girişi var. Şöyle yine alalım kalemimizi. Bu taraf çıkış. Burası çatıya gidecek. Bu tarafta giriş, aşağı gidecek. Şimdi bir odaya cihazları koydunuz. İşte cihazları yan yana dizdiniz. Çatıya da bir tane anten çıkarttırıyorsunuz. Bunun bir girişinden yukarı kablo gidiyor çatıya. Çatıya bu şekilde bir tane 6 dB'lik anten çıkıyor. Ondan gelen kablo buraya giriyor. Buradan geliyor, aşağıdan 1.2 dB'lik şey çıkıyor. Odaya anten çıkıyor. Buradan aşağıdan kablo anten çıkıyor odaya. Yani yukarıdan bir witness geldiğinde dışarı ortamdan yukarıdaki anten tutuyor. Aşağı getiriyor kablo ile cihaza.
cihazla aşağıya odanın içine çıkarttırmış oluyor. Bu da ne olmuş oluyor? Cihazlar kendi içerisinde çekiliş yaparken, yani 15 cihaz var diyelim. Bu arada neden 15 derseniz 14 tanesi Witnesses, bir tane de Beaconer olarak düşünün. En verimlisi 15 oluyor. 15 tane cihaz var diyelim. Bu 15 tane cihaz kendi içerisinde haberleşiyor. Artı olaraktan dışarıda da bir beacon olduğunda onun da verisini çekiyorlar. Onların da çekilişine giriyorlar. Bu da kazancı 2 kat daha arttırmış oluyor. Şimdi bu cihazda dikkat etmeniz gereken, yani normal Calbus'tan da alabilirsiniz bu cihazı, ayrı bir şey. Ama bu cihazın frekans değerleri Helium için uygun değil. Geniş frekanslı. Bunun filtrelerini optimize etmeniz gerekiyor. 868 ise çekmeniz gerekiyor. Yoksa geniş aralıklı olduğu için çalışmıyor ya da optimize çalışmıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Daha sonrasında şöyle şeyimize gelelim. Explorer'ımıza gelelim. Buradan devam edelim. Şimdi 5-6 aydır yapanlar var dedim. Bunu harita üzerinden de görebiliyorsunuz. Mesela Van, ben teknik destek vermiştim bir kişiye. Van'a cihaz koymuştu. Çevremde işte 15-20 tane cihaz var ama bir Witness'ı alıyorum. Neden diye. Bunu aylarca araştırdık ve gerçekten orada cihaz olmadığı kanaatine vardık. İkinci bir cihaz koyduk gidip. Bu iki cihaz birbiri arasında haberleşti. Ama bu 15 cihaz, artık kaç cihaz varsa bunların hiçbirini görmedi. Bu şekilde adamlar aylardır kullanıyor. Ben cihaz ismi vermeyeceğim şimdi, o yüzden tıklamayacağım cihazlara. 4 aydır 5 aydır bu şekilde kullanıyorlar. Zaten Çinlilerin hepsi böyle kullanıyor. Orası ayrı bir şey. Ya böyle haritada çok örnek bulabiliriz. Mesela Trabzon'da var diye biliyorum. 20-30 cihazı olan adam var Trabzon'da. Bu bölgede var. Yani var diye biliyorum. Öyle söyleyeyim size. Bu bölgede var. Başka Çin'e baksak, Çin'in çoğu öyle. Adamlar zaten logo mogo çiziyor. Bu şekilde kullan. Hatta Çin'e gidebileceğiz mi böyle yazınca? Gidemedik. Çin'e, neyse boş verin Çin'i. Boş verin Çin'i. Ya bu şekilde küme halinde kullanıyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey, Explorer'da TC ya TS değerini, Transmit Scale'ı, yukarıda i butonunda Transmit Scale hakkında video da var. Transmit Scale'ı en iyi kullanacak şekilde düzenlemek. İstanbul içindeyseniz pek yapabileceğiniz bir şey yok. Ama yine de dibine kurup 0.10 yerine 0.30 yapabilirsiniz. Ya da gidip kendi arasında haberleştireceksiniz sadece. Gidip ne bileyim Türkiye'desiniz mesela, gidip buraya Gölpazarı diye bir yer varmış, bak hiç cihaz yok, buraya koyabilirsiniz. Ama o şekilde de dışarı witnesses verdiremezsiniz, alamazsınız. Çünkü 100 kilometre şeyini aşmış olur. Benim önerim yine olduğunuz konuma dağıtmak cihazları restlere. O şekilde kullanmak. Dışarıdan da sinyal aldırtmak. Anlatacaklarım bu kadardı. Açıklamada Telegram grubum var. Bir şey sormak isterseniz, destek almak isterseniz ya da parçaları almak isterseniz ulaşabilirsiniz. Bu videoyu yapmak için söz vermiştim 1000 aboneye özel. Ben de bunu paylaşayım dedim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.